Hocam, kilo vermemizi kolaylaştıran, metabolizmayı hızlandıran gıdaların bize listesini verir misiniz? Eğer bir insan günlük bir boğum parmak yiyorsa o kişi o günkü metabolizmasını yeterince ısıtacak demektir. Metabolizmayı hızlandıran meslekler vardır, zayıflatan, yavaşlatan meslekler vardır. Bir diğer metabolizmayı ne hızlandırır sorusunun cevabı kesinlikle mükemmel. Mutlaka evinizde bulundurmanız gereken bir ürün sürprizi var, gençleştirir, o da bonus. Aslında metabolizmayı hızlandırmak neymiş? Çok kolaymış. Sadece farkındalığa ihtiyacımız var. Gidip de sürekli yoğurt yiyerek metabolizmanızı soğutup durmayın. Hocam, kilo vermemizi kolaylaştıran, metabolizmayı hızlandıran gıdaların bize listesini verir misiniz? Vermez miyim? Bir kere insanın metabolizmasını hızlandırmadan kilo verme planlamalarının, protokollerinin hiçbirinden kalıcı çözüm üretemeyeceğinizi söylemiştim. Peki bu termojenezis dediğimiz yani metabolizmayı hızlandıran, vücudun ısısını artıran listede neler var? Burada ben birkaç tane ürün söyleyeceğim. Kesinlikle her zaman hayatınızda olması gereken şeylerden birisi. Bir, ginseng ürünleri iyi bir ısıtıcıdır. Safran iyi bir ısıtıcıdır. Fakat bunları nereden bulacağız hocam diyorsunuz. Ben şimdi size her yerden bulabileceklerinizi söyleyeceğim. Zencefil. Günlük böyle bir parmak boğumu kadar zencefil tüketen birinin o gün yediklerini eritmemesi mümkün derim. Bakın bu kadar söylüyorum. Eğer bir insan günlük bir boğum parmak zencefil yiyorsa o kişi o günkü metabolizmasını yeterince ısıtacak demektir. Pul biberi. Bunu her zaman öneremeyiz ama gerçekten kapsasinin metabolizma hızlandırıcılığı, karabiberin hızlandırıcılığı tartışılmazdır. Karanfil ne kadar kullanıyorsunuz? Karanfile dikkat. Karanfil gerçekten iyi bir metabolizma hızlandırıcısıdır. Ama nasıl kullanacaksın sorusunun cevabını çoğu zaman şaşırıyoruz. Yemeklerden sonra 3 tane karanfili dilin altına koysan ve o karanfil birkaç saat beklese, yumuşasa bir diş etlerine iyi gelir. 2 kesinlikle hazmına harika bir destekleyici olur. 3 metabolizmanı da hızlandırır. Zerdeçal, hardal ve sumak. Mesela bunlar da metabolizmayı çok güzel hızlandırır. Zerdeçal, hardal, sumak. Sumağı neden çok kullanmıyoruz anlamıyorum. Halbuki bizim kadim kültürde bu sumaksız yemek yapılmazdı. Osmanlı mutfağında sumak inanılmaz bir yeri varken şu anda sumak deyince böyle insanlar bakıp duruyor bana. Ya sumak öyle bir baharat mı var der gibiler. Halbuki duymuşlar, yapmışlar, yemişler. Yani anaları yapmış mutlaka ama kendileri unutmuş. Unuttukları bir şey hatırlatıyorsunuz. Hardalı gerçekten çok unuttuk. Hardalı kullanmıyoruz. Özellikle kıymetli dostlar hardal güçlü bir antioksidandır ve hardalı lütfen parçalamadan yut. Bu detayı sizinle paylaşmam lazım. Parçalamadan yut. Çünkü etkisi öylece daha etkin, daha güçlü. Bir sonraki metabolizmi hızlandıran şeyin zeytinyağı olduğunu söylesem, yani kilo verme sürecinde zeytinyağının yüksek polifenollü olanları bu özelliğe sahiptir. Onu da altını çizeyim. Bu nedenle böyle yüksek polifenollü zeytinyağlarından en harikası hangisi diye sorsanız tabii ki ben Revival diyeceğim. Revival nedir? Revival 12 tane güçlü antioksidanla masare edilmiş bir zeytinyağıdır. Bununla ilgili de bize sosyal medyamızdan ulaşarak detayları öğrenebilir. Revival yağını YouTube'daki shop'umuzda bulabilirsiniz. Orada var çünkü. Bir diğer metabolizmayı ne hızlandırır sorusunun cevabı kesinlikle mükemmel sirkeler. Safranlı, pancarlı veyahut da kekikli veyahut da diğer sirke çeşitlerinin her biri metabolizmayı hızlandırır. Aklıma gelmişken metabolizmayı çok hızlandıran bir şey. Kesinlikle uçucu yağlardan oluşmuş S-mix molekülünün metabolizmayı hızlandırıcı etkisi tartışılmazdır. Bu bilgi de aklınızın bir yerinde olsun. Mutlaka evinizde bulundurmanız gereken bir ürün. Neden? Çünkü güçlü antiviral, güçlü antibakteriyel ve metabolizmayı, termojenezi hızlandıran bir ürün. Yani hangi amaçla kullanırsanız kullanın bir destek olacak harika bir ürün. Sürprizi var, gençleştirir. O da bonus. Bir diğer termojenizi yani bedenin ısısını artıran gıdanın greyfurt olduğunu bilmek hoşunuza gidecek. Greyfurt. Salatalarınızı hafifçe ya da greyfurtun üzerine azıcık bir bal dökmek
azıcık bir bal. Tadını da güzelleştirir. Metabolizmayı hızlandırır. Bir diğeri de limon kabuğu. Tabii güvenilecek limon bulabilirsiniz bu arada. Limon kabuğu. Limon kabuğunu arkadaşlar eğer dondurursanız, rendelerseniz salatalarınıza, değişik gıdalara metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırmakla ilgili son birkaç tane daha şey söyleyeceğim ki her biri gerçekten hayatınıza katkı verir. Lahana, karnabahar ve roka. Mükemmel bir metabolizma hızlandırıcı listesinde yer alıyor. Ve söylemeden unutmayayım, turp iyi bir metabolizma hızlandırıcısıdır. Bunu da eklemiş olayım. Demek ki aslında metabolizmayı hızlandırmak neymiş? Çok kolaymış. Sadece farkındalığa ihtiyacımız var. Gidip de sürekli yoğurt yiyerek metabolizmanızı soğutup durmayın. Hocam, kilo vermemizi yavaşlatan, aynı zamanda metabolizmamızı da yavaşlatan gıdaların listesini bize verebilir misiniz? Şimdi bunların enteresan bir tarafı var. Bunlar gerçekten toplumda kilo vermek isteyenlerin baş tacı ettikleri gıda listesi. Yeşil elma metabolizmayı yavaşlatır. Maydanoz yavaşlatır. Limon metabolizmayı yavaşlatır. Metabolizmayı yavaşlatan gıda listesinin bir diğer ucunda maalesef dereotunun da olduğunu bilmek sizi de şaşırtacak. Aslında dereotunu nasıl biliyoruz? İyot kaynağı olarak. Evet ama o iyot kaynağı aktifleşene kadarki süre içerisinde metabolizmayı yavaşlatıcı yani mitokondride termojenizi yavaşlattığı tespit edilmiş. Termojenik etkisi çok zayıf gıda listesinde yer aldığını gördüm. Ben de şaşırdım. Ben de bugüne kadar hep danışanlarıma dereotunu daha böyle termojenik kabul ederek listelerdim. Bunu okuduktan sonra durdum. Yani bilmenizi istiyorum. Metabolizmayı en çok yavaşlatan hangi gıdadır deseniz en çok salatalık. Ve kilo vermek isteyenlerin vazgeçmediği gıda. Salatalık. Metabolizmayı en çok yavaşlatan gıda salatalık ve maydanoz. Bir diğeri de maden suyunun fazla tüketilmesi metabolizma yavaşlatıcı listesinde yer aldığını hatırlatırım. Peki ben de bir soru sorup konuyu biraz daha toparlamak istiyorum. Sadece gıdalar mı metabolizmayı yavaşlatır? Sadece gıdalar mı metabolizmayı hızlandırır? Hayır. Metabolizmayı hızlandıran meslekler vardır. Zayıflatan, yavaşlatan meslekler vardır. Mesleğinize bir bakınız. Sürekli oturan, sürekli böyle pasif bir meslekteyseniz yavaşlatıcı etki yapıyor. Yani metabolizmanızı eğer ki hızlandırmak istiyorsanız davranışlarınıza da bakmalısınız. Hareketli misiniz, değil misiniz? Akciğer kapasitenizin ne kadarını kullanıyorsunuz? Nefes tekniğiniz, hangi nefeslerle nefes alıyorsunuz? Termojenik nefesler var. Tam aksine sizin vücudunuz ısısını düşüren nefesler var. Bunlara da dikkat etmelisiniz. Bir diğeri sürpriz. Siz metabolizmayı hızlandıran, ısıtan duygularla mı yaşıyorsunuz? Yoksa metabolizmayı yavaşlatan, tüketen bir duyguyla mı yaşıyorsunuz? Örneğin korku, kaygı, endişe, hasitlik, kıskançlık duygularının metabolizmayı alaşağı ettiğini kaç kişi biliyor? Oysa sevginin, muhabbetin ve fedakarlık ve muhabbet duygularının da metabolizmayı hızlandırıcı katkısının ne kadar farkındasınız? Dolayısıyla bir insan kilo verme sürecinde sadece yediği gıdalara değil, yaşadığı alanda hangi duygularla yaşadığına da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Hocam, o zaman stres kilo aldırır diyebilir miyiz? Stres kilo aldırır mı sorusu iki yönlü çalışıyor mekanizma. Stresle aşırı kilo verenleri de göreceksin. Stresle aşırı kilo alanları da göreceksiniz. Strese yanıtınız karar veriyor burada. Hangi yanıtı veriyorsunuz? Eğer ki stres anında metabolizmanızı çalıştıran şekilde yanıt veriyorsanız siz koşan tiptesiniz. Ama siz stres anında kendinizi bir köşeye sıkışmış hissetmiş ve orada kalmışsanız siz metabolizmayı yavaşlatan andasınız. Yani üreten kişilik yapıları stres anında kilo verir. Maalesef tükenmişlik haline dönüşenler de kilo alır. Dolayısıyla buradaki tek başına stres faktörü kilo üzerinde net şunu yapıyor demek gerçekçi değildir.